Güzel günler dileğimle mutfağımızdan merhaba. Bugün de hepimizin kolaylıkla yapabileceği, malzemeleri de oldukça kolay olan ve 10 dakikada hazırlayabileceğimiz, yediğimizde de bir daha dışarıdan almak istemeyeceğimiz etsiz çiğ köfte tarifi. Malzemelerimizde 2 su bardağı köftelik bulgurumuz var. Şöyle 1 su bardağı kaynar su, 1 yemek kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay bardağı zeytinyağı ve sıvı yağ karışımı, 1 tutam maydanoz, 1 kuru soğan, 2 diş sarımsak, 3 yemek kaşığı nar eşkisi, 1 çay bardağı domates rendesi veya domates sosu arkadaşlar. Ben yazdan hazırlamıştım şöyle domates sosum var. Onu kullanacağım. Elinizde ne varsa. Baharatlarımızı da değiştirebilirsiniz ya da aynısını da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen damak tadınıza kalmış. 2 yemek kaşığı isotum var. Şöyle güzelce sıvı yağ ile karıştırdım. Yarım saat beklettim. O şekilde kullanıyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı toz kırmızı biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı köri, 1 çay kaşığı toz sumak, 1 çay kaşığı kuru soğan tozu. Yazdan hazırlamıştım. Onu da kullanıyorum. Kullanmayabilirsiniz. 1 çay kaşığı yine tatlı kurutulmuş biber tozu. Yine yazdan kurutmuştum. Onu da kullanıyorum. Siz kullanmayabilirsiniz de 1 tatlı kaşığı kuru nane. Evet, şöyle güzelce çiğ köftemizi yapabilmek için ön hazırlık olarak samırsaklarımızı, kuru soğanımızı, maydanozumuzu güzelce doğradım, hazırladım. Çiğ köftemizi yapmaya başlayabiliriz. Hemen kabıma bulgurumu alıyorum. Üzerine kaynar su bir bardak ilave ediyorum. Şöyle güzelce karıştıracağım. Hafif kuru yeri varsa biraz daha ilave edebiliriz. Bakacağım şöyle. Çok az daha ilave edebilirim. Şöyle üzerine bastırarak tamamen düzleştirdim. Hemen üzerini kapatıyorum. Öncelikle bulgurumuzun 10 dakika şişmesini bekliyorum. Güzelce bulgurumuz şişmiş. Hemen şöyle üzerini açtım. Güzelce yine içerisine kuru soğan ve samırsaklarımızı ilave ediyorum. Şöyle bir elimle harmanlayıp açacağım bulgurumuzu. Henüz sıcak. Görmüş olduğunuz gibi tane tane dökülüyor. Su orantısını 2'ye 1 ilave etmiştim. Robottan çekeceğimiz için o şekilde yaptım. Hemen içerisine doğranmış maydanozlarımızı alıyorum. Salçalarımızı da ilave ediyorum. Hemen üzerine baharatla devam ediyorum. Yağımızın üzerinden aldım. Isotumuzu ısladığım için 1 çay bardağıydı. Artı zeytinyağı ve sıvı yağ karışımı arkadaşlar. Hemen şöyle isotumuzu da aldım üzerine. Hemen baharatlarımızla devam ediyorum. Yeşil köy biberimiz var. Kanalımızda da vardı bunun videosu arkadaşlar. Yazın kurutmuştum. Yine kuru soğan tozumuz var. Bunu da yine kanalımızda var. Kurutmuştum. Oradan bakabilirsiniz. İşte nanemiz, pul biberimiz, tuzumuz, sumak, karabiber, toz biber, köri ilave ediyorum. Baharatlar tamamen sizin damak tadınıza kalmış. Değiştirebilirsiniz. İlave ettim. Güzelce nar eşkimizi de ilave ediyorum. Şöyle yazdan yapmış olduğum domates sosumu da ilave ediyorum. Salata yapar gibi. Şöyle güzelce hemen harmanlayacağım iyice. Şimdiden mis gibi kokuyor diyebilirim.
İnanın lezzeti de çok güzel oluyor. Özellikle nar eşkisini, baharatı evde yapmış olduğumuz baharatlar da çok güzel çiğ köftede lezzet veriyor. Eğer salçamızı da kendimiz yapmışsak daha da lezzeti artıyor diyebilirim arkadaşlar. Hemen şöyle yağımı da ilave ettim. Yine şöyle güzelce harmanladım. Şöyle bir 5 dakika beklemesini sağlayacağım. Daha sonra robot işlemine geçiyoruz. Evet, güzelce şöyle 5 dakikaya yakın dinlendirdim. Hemen pratik bir şekilde yapabilmemiz için robotumuzu alıyorum. Şöyle yine yanıma bir kap aldım arkadaşlar. Ve güzelce çiğ köftemizi robotta iyice çekiyoruz. Miktarı çok fazla ilave etmezsek daha iyi olur. Azar azar çekeceğiz. Ve başlıyoruz. Evet. Şöyle güzelce açtım robotumuzu. Hemen size göstereyim kaşıkla. Hamur gibi oldu arkadaşlar. Hatta lavaşa da sürülüp üzerine soslar ilave edip güzelce bir çiğ köfte lavaşı da yapmış olabiliriz. Yani yapabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel oldu. Hemen kabıma alıyorum. Ve çekmeye devam ediyorum. Hem pratik, hem kolay, hem lezzetli diyebileceğim çiğ köftemizi robottan güzelce çektim. Görmüş olduğunuz gibi biraz da dolapta güzelce 15-20 dakika dinlendirdim. Hafif renginin de parlak olması için şöyle elime zeytinyağı alacağım biraz, çok fazla değil. Elimle de şöyle güzelce yoğuruyorum. Hemen şekillendirme işlemine başlıyorum. Şöyle kenara aldım. Hemen tabağımı hazırlamıştım arkadaşlar. Şöyle biraz elime alacağım. Şekillendirdikten sonra tabağımıza alıyorum. Robotta 10 dakikada etsiz çiğ köftemiz hazır. Şöyle güzelce de servise aldım. Rengi lezzetli oluşu, kıvamı da inanın çok güzel oldu. Sadece robotta iyice çekmemiz gerekiyor. Hepsi bu kadar. Şimdiden yapanlara kolay gelsin diyorum. Yoruma da bekliyorum arkadaşlar yapanları. Eviniz bereketli, yüzünüz, gönlünüz hep gülsün. Kanalımıza abone olmayı, yorum beğeni bırakmayı, bildirim zilini de açmayı unutmayın. Kucak dolusu sevgiler. Tekrar görüşmek üzere.